Arkamızda galvanizlerle kapatılmış bir yer var. Ben size şimdi kamerayı çevireceğim. İçeride neler olduğunu göreceksiniz. Şu Odalar Camisi kalıntıları. Roma döneminin o Pesta Manastırı. Kamerayı çeviriyoruz. Sürprizlere hazır olmak lazım İstanbul'da her zaman. Tam karşımda şu anda Boğdan Şapeli denilen bir yapı bu. 13. yüzyıla sevgili takipçilerimiz, bu paylaşımızda tarihi Yarımada'nın kuzeybatı köşesinde Ayvansaray civarları ve daha sonra Fatih civarlarında kısa bir yürüyüşe çıkacağız. Pek bilinmeyen yapıları anlatacağım sizlere. Bazı izleri kalmış bir Roma sarayının izlerini göstereceğim. Blaherna Sarayı'nın. Bunun arkasından Kariye Camisi'ne gireceğiz. Onunla ilgili ve bu sarayla ilişkilendirilen durumlarını anlatacağım. Daha sonrasında da Draman, Fatih taraflarına gideceğiz. Petra Kilisesi pek kayıp olan, bazı yapıları Osmanlı tarafından camiye çevrilmiş ve korunmuş olan Petra Manastırı'na doğru bir yürüyüşümüz olacak. Hadi gelin başlayalım. Yürüyüşümüze başlıyoruz. Arkamızda Tekfur Sarayı var. İstanbul'un kuzeybatı köşesinde işte bu Blaherna Sarayı'nın son kalan bölümü olduğu anlatılır. Tekfur Sarayı'nın farklı görüşler de vardır ama genel görüş bu şekildedir. Tekfur Sarayı'nın için bir detaylı bir videomuz vardı. Onun linkini ben burada veririm. Onu görebilirsiniz. Kısaca bahsettiğimizde iki surun arasına girmiştir Tekfur Sarayı. Ondan size bahsedeceğim. 2 tane sur var burada ve o iki surun arasına girmesinin sebebi de aslında Blaherna Sarayı da bunu yapmıştır. Son dönem Roma, yani özellikle 1261 ile 1453 arasında çok fazla isyanlar var ve iki surun arasına girmeleri burada hem kentin içinden gelen isyanlara karşı olan saldırılardan korunmak hem de kenti kuşatanlardan gelen saldırılara karşı korunmak olduğu anlatılır, düşünülür. Büyük ihtimalle de öyledir zaten. İlginç bir mimarisi vardır Tekfur Sarayı'nın. 12 ile 14. yüzyıl arasında tarihlendirilir Tekfur Sarayı. Dediğim gibi Blaherna Sarayı'nın son kalan nüvelerinden bir nüvesi olduğu bilinir. Aşağılara ineceğiz biz burada sizinle az sonra ve o Blaherna Sarayı'ndan bazı bölümleri göreceksiniz. Şimdi Blaherna Sarayı'na geldiğimizde sarayın aslında ilk nüvesi aşağıda bir Blaherna Kilisesi var. Günümüzde Blaherna ayazması bu. Blaherna ayazması sarayın ilk nüvesini oluşturuyor. O da şöyle. Şimdi Blaherna ayazması çok önemli. Meryem'in şalı burada korunuyor. Mofaryon denilen bir şal var. Veyahut mantosu var Meryem'in. Onu korunduğu bir kilise var. Blaherna Kilisesi. Ve burada kilisenin içinde o Mofaryon'u tabii bunlar koruyorlar ve o kadar önemli ki bu Meryem'in şalı ve mantosu. O kilisenin ayazması hala duruyor bu arada. Göreceksiniz onu. İmparatorlar sefere filan çıkmadan önce Haliç'ten, işte Büyük Saray'dan gemiye binip Haliç'e geliyorlar ve bu kutsal emaneti, tabii Meryem'in kutsal emaneti, bunu ziyaret ediyorlar. Tabii geldiklerinde hemen onu ziyaret etmeden önce veya sonrasında bir yerde dinleniyorlar. İşte bu dinlendikleri yer Blaherna Sarayı'nın ilk nüvelerini oluşturuyor. Danubis, Okyanos gibi yapılarının olduğu biliniyor Blaherna Sarayı'nın, fakat bunların hiçbirisi günümüzde tam olarak lokalize edilemiyor. Çünkü bölge çok ağır yerleşim altında. Etrafta evler var. İşte araba parkı filan zaten İstanbul'un en büyük problemleri. Bunları görebiliyorsunuz. Tekfur Sarayı var arkamda. İşte dediğim gibi Blaherna Sarayı aslında bu Tekfur Sarayı'ndan arkamızda Haliç gözükecek biraz sonra. Haliç'e kadar uzanan saray içinde sarayların olduğu, tıpkı büyük saray gibi büyük bir yapıydı Tekfur Blaherna Sarayı. Şu önemli tabii. Şimdi ismini nereden alıyor Blaherna Sarayı? Az önce 2 tane surdan bahsettim. Bulunduğumuz yer aslında bir antik kent. Yani nasıl oluyor diyeceksiniz şimdi. Blaherna diye bir antik kent var burada. Yani Bizantium antik kenti. Bu Sarayburnu'ndaki, hep anlatıyoruz onu. İstanbul'un ilk çekirdek kenti dedik, değil mi? Burası da
onun bir banliyosu gibi ayrı bir antik kent var. Blaherna isminde bir Blahernae denilen bir antik kent var burada. Ve bu kentin kendine ait surları var. Günümüzde bu surlardan parçalar var ve bu surlar çok ilginç. İmparator II. Theodosius İstanbul'u işte en son 5. yüzyılda ayrı bir surla çevirdiği zaman Marmara Denizi'nden surları başlatıyor. Günümüzde işte Avrupa Porta, Altın Kapı, Yedikule diyoruz biz. Türk döneminde oradan surları başlatıyor ve Tekfur Sarayı'nın olduğu yere kadar getiriyor. Tabii o zaman Tekfur Sarayı yok. 96. kuleye kadar getiriyor. 96. kuleden sonra suru yapmıyor. Çünkü neden? Az önce söyledim, Blaherna Antik Kenti var. O Blaherna Antik Kenti'nin bir de surları var. Bu surlarla birleştiriyor. Ve bu surlar çok iyi durumda değiller ama bunları büyük ihtimal elden geçiriyor o dönemde. İmparator işte II. Theodosius'un generalleri, işte mühendisleri yapıyorlar tabii ki. Şimdi Tekfur işte Blaherna Sarayı'nın da aslında adını o Blaherna semti alıyor. Böyle de söyleyebiliriz. Şimdi tabii Blaherna semti, o antik kent ten ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Tekfur Sarayı'nın girişinde yalnız bazı oturma sıraları var. Bunlar belki de denir hipodromdan gelen oturma sıralarıdır veya bu Blaherna kentinin tiyatrosunun oturma sıralarıdır da denilebilir. Yani aslında kentin surların durduğu gibi belki de tiyatro basamakları da duruyor. Tekfur Sarayı'nın hemen girişinde. Çok bir önceki videomuzda zaten onu ben size göstermiştim, meraklı takipçilerimiz görebilirler. Ayrıca bana şunu da söylediler. Bir program kullandık. Adını şimdi zikretmeyelim. İşte linkini falan ver dediler. Çok onları bilmiyorum ama ben size bu yürüdüğüm sokakların en azından mesela şu an geçtiğim sokağın filan isimlerini vereceğim. Gelip buraları görebilirsiniz sokak sokak olarak. Ve ayrıca bir baharla birlikte daha uzun yürüyüşler de yapacağız. Onları da söyleyelim. Şimdi nerede kaldık? Blaherna dediğimiz bir antik kent. Blaherna o antik kenti adını işte daha sonra o Blaherna Kilisesi'ne, Meryem'in mantosunun olduğu kiliseye adını veriyor. Dediğim gibi İmparatorlar işte geldiklerinde dinleniyorlar. İlk nüvesini o oluşturuyor Blaherna Sarayı'nın. Blaherna Sarayı 1. Alexios Komnenos döneminde 11. yüzyıl imparatorlarının onun döneminde bayağı bir ihya görüyor. Hatta 1. Haçlı Seferi'nde Alexios Komnenos'un bu Haçlıları karşıladığı yerinde büyük ihtimalle Blaherna Sarayı olduğu biliniyor. Buraya getirmiş, burada karşılamış Haçlıları Alexios Komnenos. Daha sonra Manuel Komnenos döneminde saray biraz daha yapılandırılıyor. 1100'ler bunlar artık, Latin istilası öncesi ve burada şu oluyor. Büyük saraydaki yapılar iyi durumda olmayan parçaları getirip burada kullanıyorlar. Fakat şu biraz pek doğru değildir. Yani bu kadar basit değildir. İşte büyük saray yıkıldı. Daha sonra onlar da buraya geldiler diye. Büyük sarayda varken de burası vardı. Ve Büyük Saray'da da kalabilirlerdi. Kalmamalarının sebebi ben size az önce söyledim. İsyanlar. Yani son dönem Roma çok ciddi isyanlara sahip. Çok isyan var. Ondan dolayı da özellikle kendilerini bu köşeye sıkıştırıyorlar ki hem iç hem de dışarıdaki düşmandan hem içerideki düşmandan kurtulabilmek için. Şimdi şu da var. Buradan baktığımız zaman Tekfur Sarayı'nın hemen karşısında bir park var. Buradan baktığımız zaman kamerayı ben çevireceğim. 2 tane sur görüyorsunuz. Şurada bir sur gözüküyor. Tekfur Sarayı'nın yanında burada bir sur daha gözüküyor. Yani 2 tane surun arasındadır Tekfur Sarayı. İşte az önce anlattığım 2 surun arasına girmiştir Tekfur Sarayı ve Blaherna Sarayı. Şimdi biraz aşağı ineceğiz. Mumhane duvarları o Blaherna semtinin surlarından küçük bir bölüm de göreceğiz. Daha sonra da Blaherna Sarayı'ndan bazı kalan parçaları göreceğiz. Blaherna Sarayı'dan kısaca bir bahsedelim. Biraz daha devam etti. Ne oldu? Latin istilası oldu tabii. Latin istilasını gördükten sonra sarayın 1261'den sonra yükselişe geçti. Çünkü isyanlar daha da çok arttı. 1261-1453 arası gerçekten
zor bir dönemdir. Donald Niccon'un çok güzel bir kitabı vardı. Bizans'ın son yüzyılları diye. Oradan çok bunu güzel okuyabilirsiniz. İşte dede toruna saldırır. 2. Andronikos, 3. Andronikos mesela bunlardan bir tane örnektir. Özellikle buraya geliyorlar dediğim gibi o son dönemde hem iç hem dış, özellikle içerideki düşmandan kurtulabilmek için. İleride bir sokak var. Orada da bu mumhane duvarlarından bazı parçaları göstereceğim size. Yani o belki de Blaherna semtini çeviren surlar. Ve bu semt antik kent. Surların da bir bölümü dışarıda kalıyor tabii ki. Herhalde o Theodos kullandığı surlar kentin daha doğudaki surları. Batısındaki surlar kötü olduğu için ve Avarlar ve Sasaniler 7. yüzyılda geldiklerinde bu Blaherna semtini yağmalıyorlar. O yüzden de daha sonraki imparatorlar Leon, Manuel Komnenos, Heraklios döneminde bu surlar ileri alınmıştır ve günümüzdeki o iki sur gösterdim ben size. Tekfur Sarayı'nın solundan ve sağından giden, Tekfur Sarayı'nın batısından giden sur bu surlardır. Heraklios, Manuel Komnenos ve Leon surlarıdır. Ayvansaray semtini ayrıca bir surla içeriye almışlardır. Burada Avcı Maslağı diye bir sokak var. Buraya geldiğinizde ileri bakarsanız ben size yakından da bir fotoğrafını vereceğim. Burada da işte o ne dedik? Blaherna semtinin surlarından bazı parçaları bu sokağa biraz daha ilerlediğinizde görebilirsiniz. Evet, Tekfur Sarayı'ndan aşağılara inip Ayvansaray Külhanı sokağına geldiğinizde burada bir merdiven var. Merdivenden aşağı doğru inerken hemen benim arkamda, kamerayı çevireceğim size şimdi. Biraz da yaklaştığımızda aslında işte bu kalanların Blaherna Sarayı'ndan bazı parçalar olduğu anlatılır. Şöyle biraz da aşağı inelim. Şuradan gösterelim. Tabii düşünülür, yani bir gerçek bir tam olarak dediğim gibi bir çalışma olmadığı için burada bunların işte Blaherna Sarayı'ndan kalan parçalar veya istinat duvarları, sarayın istinat duvarları olduğu bilinir. Şimdi burada başka şeyler de var. Hemen döndüğünüzde Albayrak Sokak var. Sokakta Ebu Zer Gıfari Hazretleri'nin bir mescidi var. O mescitte de bir şeylerle karşılaşacağız. Oraya da gidelim. Orayı da göstereyim size. Böyle ilerlediğinizde buradan karşıya baktığımızda işte bir tonoz yapısı görülür burada. Karşıdaki tonoz, bu tonozun da dediğim gibi Blaherna Sarayı'nın parçaları bazı sokak aralarında filan da var. Tekfur Sarayı'nın aşağılarından işte o denize kadar inen Blaherna Sarayı'nın parçaları. Şimdi yürüyüşümüze devam edelim. İşte hemen yarımda da Blaherna Kilisesi görülüyor. Burası da işte o asıl Blaherna Sarayı'nın yapılmasına sebep olan Blaherna Kilisesi. Günümüzde ayazması var. İmparator Pulkerya'nın ilk başta başladığı, sonrasında 1. Leon tarafından bitirildiği bilinir. Blaherna Kilisesi aslında o Blaherna Sarayı'nın temelini oluşturur da diyebiliriz, az önce anlattığımız gibi. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Evet, şimdi de İvaz Efendi Camisi var. Çok güzel bir yapı. Onun avlusunda hemen arkamda Alemas zindanları gözüküyor. Ona dönelim. Kısaca ondan da biraz bahsedelim. Çünkü Blaherna sarayı ile de alakalıydı. İşte burada gözüküyor Alemas zindanlarından bazı parçalar. İşte restorasyonda şu an. Ben çok erken yaşlarda girmiştim Alemas zindanlarına.
halen açılacak Blaherna Sarayı'nın bazı bölümleri olduğu düşünülür. Bir terası olduğu düşünülür. Bu İvaz Efendi Camisi'nin de aslında Blaherna Sarayı'nın teraslarından birisinin üzerinde olduğu bilinir. Etrafta çok fazla yapı var. Bölge gerçekten çok zengin. Şimdi buradan da Kariye Camisi'ne doğru ilerliyoruz. Evet, Ayvansaray'da Mumhane Caddesi üzerindeyiz. Arkamda böyle sokağın kenarında duran ilginç bir yapı var. Bu yapının da belki de o az önce söylediğim Blaherna Sarayı'nın, Blaherna kentinin duvarları, daha sonra Theodosius döneminde surlara birleştirilen Blaherna kentinin sur duvarlarından bir parça olduğu, Mumhane duvarlarına ait olduğu, tabi üzerinde işlem gördüğü anlatılır. İşte böyle sokağın bir bölümünde de durur. İlginç yapılar, Mumhane duvarları, dediğim gibi başka yapıları da var, görebilirsiniz. Kariye Camisi'ne doğru ilerliyoruz. Şunu da söyleyelim, tabii Tekfur Sarayı'na ne oldu? Yukarı doğru çıkalım artık. Tekfur Sarayı'nın, Blaherna Sarayı'na ne oldu? Niye bu kadar gelemedi? Tabii bakımsızlık, İmparatorluğun son dönemlerinin zor olması ve 1400'lerde bir de bir yangın çıkıyor. Daha sonrasında Perotafur var seyyahlarımızdan. Buraya geldiğinde Blaherna Sarayı'ndan çok az izin kaldığını bize söylüyor. 15. yüzyılda fetihten hemen önce, tabii fetih ile birlikte de burada bir mahalle kuruluyor. Blaherna Sarayı'ndan kalanlar da evlerin altında kalıyorlar anlaşılan. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Kariye Camisi'ne doğru ilerliyoruz. Evet, Kariye Camisi'ne geldik. Sizlere daha az detaylı bahsedeceğim bundan. Ayrıca bir bölüm yapacağız Kariye için. Yürüyüşümüze sonra devam edeceğiz. Birkaç bölümden oluşur Kariye ve birkaç dönemi vardır. Onları ben size kısaca bahsedeyim. Daha sonra içine gireceğiz. Bir iki freske bakıp çıkacağız. Petra Manastırı'na, Kesmekaya semtine doğru ilerleyeceğiz. Şimdi buraya döndüğümüzde aslında bu bölümü görüyorsunuz. Herhalde Komnenoslar döneminde yapıldıktan sonra daha sonrasında da ihyası var ama bu bölüm çok daha süslüdür. Paleologoslar dönemini anlatır burası. Şimdi dediğimiz gibi Komnenoslar dönemi ve şöyle yaptığımızda Aziz Babilas ve onun müritleri işte paganlar tarafından şehit edilir. Daha sonra onların cenazeleri buraya getirilir ve burası kutsal bir yer o dönemde olur. Söylediğim 4. yüzyıl. 6. yüzyıla geldiğimizde işte İmparatoriçe Theodora'nın, Justinianus'un eşi olan Theodora, onun amcasını burada bir manastır yaptırdığı anlatılır ama 6. yüzyılda biz gerçekten burada Aziz Mihail Manastırı'nın, kilisesinin olduğunu biz biliyoruz. Bunun yanında daha sonrası 9. yüzyıla geldiğinde manastır en güzel dönemlerini yaşar. Suriye'den gelen rahipler tarafından yönetilir ve çok iyi dönemler yaşar. Latin istilası öncesinde zor duruma düşer ve Latin istilası sonrasında da 1261'den sonrasına geldiğimizde 1300'lerde yani 14. yüzyılın başlarında kubbesi yıkıktır ve Komnenoslar dönemi o asıl kubbe dediğimiz yer ana bina, yani Kiboryon planlı bir yapıdır, onu da söyleyelim. Kubbesi yıkıktır, çok zor durumdadır ve 1300'lerin başında, 14. yüzyılın başında 2. Andronikos'un çok önemli yüksek devlet memuru, içeride de onu göreceğiz zaten, Theodor Metokites tarafından yeniden ihya edilir. Günümüze kadar da onun inayetiyle gelmiştir diyebiliriz yapı. Çünkü gerçekten esaslı bir restorasyon görür ve yanımdaki hemen sağımda şu an gösterdiğim Paraklesyon dediğimiz para yan demek, Eklesya'da kilise demek, yan kilise yaptırılır. Çok süslü bir cephesi yaptırılır. Arka tarafta Exonartex, ikinci Nartex var. İkinci Nartex yaptırılır. Ve sol tarafına da bunun kuzey bölümüne de çift katlı bir yapı yaptırılır. Orası da kütüphane binasıdır. Bu Theodor Metokites tarafından yapılan ihyalardır bunlar. Ama dediğim gibi bu yapı Komnenoslar dönemi. Bunun etrafında başka yapıların da tabii olması lazım. Manastır, kilisesi burası tabii ki. Şimdi bu Paraklesyon'un cephesi çok süslü. Ona bir dönelim. Şöyle kısaca ben size cepheden bir bahsedeyim. Cepheye baktığımızda işte burada uzun nişleri görürsünüz. Paleologoslar 14. yüzyılda işte 1261 ile
1453'e kadar gelen hanedanın çok süslü cepheleri. Bu dönemlerde yapılar seyredilmek için yapılır. Tuğla, kesme taş ve tuğla işçiliği zirve noktasını yapar. Lünetleri görüyorsunuz burada. Nişleri görüyorsunuz. Çok güzel zikzak işlemeler falan var. Tuğlayla çok güzel bezemeler yapmıştır Paleologoslar sanatı. Tabii bunun en güzelini Paleologoslar sanatının dış cephesindeki kesme taş, özellikle tuğla süslemeleri. Fenari İsa Camisi dediğimiz Konstantin Lips Manastır Kilisesi, o da Aksaray'da, orada görebilirsiniz. Başka yapılarda da vardır. Ancak en güzelini günümüzde gidip orada görebilirsiniz. Oraya da ayrı bir yürüyüşümüz olacak. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlarınızla paylaşmayı, bu bilgileri. Kanalımız küçük ama anlattığımız şeylerin büyük olduğunu düşünüyoruz. Dediğimiz gibi, daha önce de söylediğimiz gibi. Şimdi içine girelim. Bakalım içeride birkaç freske bakalım. Orada birkaç çok güzel sütun başlıkları var. Melek betimli sütun başlıkları. Onları göstereceğim. Daha sonra Petra Kilisesi'ne doğru gideceğiz. Çok bilinmeyen yapılar bunlar. Çok anlatılmış şeyler de değil. Bakalım yürüyüş bizi nereye götürecek? Evet, şimdi Kariye Camisi'nin içine geldik. Dış narteksteyiz. Sizlere birkaç tane mozaikten burada bahsedeceğim. Dediğim gibi burayı çok daha detaylı anlatacağız daha sonrasında. Bir tane sütun başlığı göstereceğim. Paraklesyona bir bakacağız. Daha sonra da yürüyüşümüze devam edeceğiz. Şimdi dönelim. Dış nartekste güzel bir mozaik var burada. Şimdi şöyle baktığımız zaman, şimdi burada nüfus sayımı anlatır. Sol tarafta içeride oturan o dönemin Romalı valisi Kurinos'tur. Yanında muhafızı duruyordur. Hemen onun sağında katip var, bir tane asker. Tabii Meryem'i görüyoruz burada. Meryem'in arkasında Yusuf ve onun çocukları. Tabii vergi almak için geliyorlar ve daha sonra Beytüllahim'e gidecek bunlar. Nüfus sayımı yapılıyor. Aslında nüfus sayımını niye yapıyor? Boşuna yapmıyor, vergi almak için. Garip bir şey vardır. Burada aslında erkek ve hayvanları sayarlar Romalılar. Çünkü onların umurunda değil kaç kişi olduğu, önemli olan kimden vergi geleceği. Ve Meryem'in burada sayılması ilginç bir konudur. Hemen yan tarafındaki mozaikte de burada da İsa'nın doğumu anlatılır. Meryem burada yataktadır. İsa bir ışık hüzmesi olarak gökyüzünden bir nur olarak iner ve orada hayvanlar nefesleriyle ısıtırlar oradaki İsa'yı, o görülür. Hemen yanında Yusuf vardır. Biraz düşüncelidir. Yakından bir fotoğrafını da ben size veririm. Aşağısında. Orada da bir çoban işte oradaki insanlar hayvanlara susun demektedir. Çocuğun uyandırılması istenmez çünkü. Dediğim gibi mozaikler biraz böyle. Şimdi çok güzel bir melek betimli bir sütun başlığı var. Paraklesyona gidelim. Orada da ben bir şeyler anlatacağım. Daha sonra Kariye'yi arkamızda bırakacağız. Burada da karşımızda İsa'ya bizzat Kariye'yi yapıp sundum diyen yanında Theodor Metokites'i görüyoruz. Dışarıda ondan bahsetmiştim zaten. Kariye'nin günümüze kadar gelmesinin en büyük ona inayetiyle gelmiştir. 2. Andronikos'un yüksek devlet memurlarından Theodor Metokites'i de burada görebiliyorsunuz. Arkamızda Paraklesyon. İşte Paraklesyon yan kilise demek. Para yan demek. Eklesyada kilise dediğimiz gibi yan kilise arkamızda uzanıyor. Bunun altında daha önce belki de bir kripta olduğu düşünülen, bir mezar kilisesi olduğu düşünülen bir yapı vardır. Daha sonra Romalılar tarafından hidrolik sıvayla sarnıca çevrildi. Hemen yanımda da çok güzel bir sütun başlığı var. Herhalde Komnenoslar dönemine ait olduğu düşünülen bir sütun başlığı burada gözükür. Melek betimli sütun başlığı herhalde o Kiboryon veya işte daha sonra öncesinde de başka belki kapalı Yunan açık olan bir kiliseydi burası. Onun kubbeyi taşıyan sütun başlıklarından bir tanesi de olabilir. İşte burada da çok güzel Paraklesyonu göreceğiz. Daha sonra gelip burayı çok güzel size anlatabiliriz. Sanat üstüne özellikle Paleologoslar sanatını burada çok güzel görürsünüz. 1261-1453 sonrası işte bu sanatında daha sonra bazı düşüncelere göre Rönesans sanatını etkilediği anlatılır.
Tabii Kariye Camisi'ne şunu da eklememiz lazım. Burada döndüğünüzde o Komnenoslar dönemi yapısının hemen altında bu gösterdiğim yerdeki aslında kemer ilk yapıldığı dönem işte 6. yüzyıl o Theodora'nın amcası döneminde yapılan kemer oldu ve işte asıl yapısının 6. yüzyılda yapılan inşa edilen kilisenin son kalan bölümü o dediğim kemer olduğu bilinir. Daha öncesindeki başka tabii ki yapılarda büyük ihtimalle vardır. Tabii şu da var. Blaherna Sarayı'nın Blaherna Sarayı'na giden din adamları var. Bu din adamları oraya gitmeden önce Kariye Camii Kilisesi'ne, bu Hora Manastırı, tabii onu da söylememiz lazım, unuttuk. Neden Kariye diyoruz? Hora kırlık anlamına geliyor. Ve burayı da o dönemde kırlık bir yer olduğu için de bu kiliseyi yapıyorlar. Blaherna Sarayı'na gidip gelen din adamları buraya da çok uğradıkları için Blaherna Sarayı yükseldikçe Hora Manastır'da yükselişe geçmiştir, önem kazanmıştır. Bu da anlatılır. Şimdi Kariye'yi de arkamızda bırakıyoruz. Petra Kilisesi'ne doğru gidiyoruz. Çok fazla bilinmeyen ve ilginç bir şekilde Petra kaya demektir. Petra Manastır Kilisesi kaya kilisesi demektir ve günümüzde gideceğimiz semtin adı da ne kadar ilginç, toplum hafızası çok önemli. Kesmekaya semti. Yürüyüşe devam. Evet, Kesmekaya semti, Petra Manastır Kilisesi'nin olduğu yerlerdeyiz. Arkamızda galvanizlerle kapatılmış bir yer var. Ben size şimdi kamerayı çevireceğim. İçeride neler olduğunu göreceksiniz. Şöyle baktığımızda burasının işte kalıntılarının, şöyle yürüyelim. Odalar Camisi kalıntıları Roma döneminin o Petra Manastır Kilisesi'nin bazı bir yapısı müştemilatlarından bir kilisenin olduğu bilinir. Altında evveliyatıyla bahsedelim. 10 ve 13. yüzyıllar arasında devamlı inşa gördüğü biliniyor. En altında 3x9 metre ölçülerinde bir planını vereceğim. Bir kripta var. Herhalde yine bir mezar kilisesi üzerine 10. yüzyılda bir kilise yapılıyor. İsmi falan yok tabii ki bunun. Dediğim gibi Petra Manastırı Kilisesi. Diğeri de Ioannis Prodromos Kilisesi diye geçer. Onun bir yapısı. 10. yüzyılda bir kilise yapılıyor. Daha sonrasında işte yine zor duruma düşüyor. 13. yüzyılda bir başka kilise yapılıyor. Bu kilisenin kapalı Yunan açı planlı bir kilise olduğu anlatılır. Onun bir planı var ve Odalar Camii, Kemankeş Mustafa Paşa Mescidi diye de geçiyor. Odalar Camii denmesinin sebebi de 13. yüzyılda yapıldığında o kripta büyütülmüş, 16 tane bölüme ayrılıyor. Cami olduğunda da o odalar halinde bir bölüm gördükleri için Odalar Camii diye de geçiyor ama asıl adı tabii Kemankeş Mustafa Paşa Mescidi. Zor duruma düşüyor işte. Herhalde o 1919 yangınları, 1894 depremi canını okuyor yapının. Ama yaşadığı dönemde en azından fotoğrafın çekilebildiği zamanlarda nasıl gözüktüğünü gösteren bir tane de fotoğraf vereceğim size. Yapıyı görebileceksiniz. Bu da kuzeye bakan bir yapı. Petra Manastır Kiliseleri. Az sonra Boğdan Şapeli'ne filan diyeceğiz. Kefeli Camisi'ne ineceğiz. Aykırı yapılar ve bazıları kuzeye bakıyorlar. Belki de hepsi kuzeye bakıyordu, bunu bilmiyoruz. Kuzeye baktıkları için bazı araştırmacılar tarafından bunun aslında bir yapıların kilise olmadığı da anlatılmıştır. Ancak aykırı yapılar var. Kuzeye bakan kiliseler yapıyorlar Romalılar. Yani bütün kiliseler doğuya bakacak diye bir şey yok. Yalova'da işte Kara Kilise diye denilen ve yakın zamanda incelediğimiz yapıda kuzeye bakan bir kiliseydi. Bunun yanında günümüzde de var. Mesela Bulgar Kilisesi halen yaşayan bir kilise. Bulgar Kilisesi de Fener, Balat civarlarında çoğunuzun bildiği, sıkı takipçilerimizin, buraları gezen takipçilerimizin özellikle onları çok seviyorum. Çok güzel yorumlar yazıyorlar. Yazmaya devam edin. Önemli o yorumlar bizim için. Geri dönüşler çok önemli. Onların da çok iyi bildiği gibi Bulgar Kilisesi de kuzeye bakar. Odalar Camisi'ni arkamızda bıraktık. Petra Manastırı'ndan başka neler kalmış? Petra Kaya ve biz şu anda da Kesmekaya semtindeyiz.
Evet, burada hemen arkamdaki mescit de Kasım Ağa Mescidi diye geçer. Roma dönemi yapısıdır bu da. Herhalde 13. 12. yüzyıllara tarihlenen. Fakat o bir apsis olmadığı için bir tapınma yapısı değil de kalın duvarları var bunun ve dört köşe. Böyle olduğu için de büyük bir ihtimalle şu söyleniyor. İçeride önemli bir şey gizleniyor. Bu da nedir? Kutsal eşyalar. İşte bunun da anahtarlarının imparatorda ve imparatoriçede olduğu söylenir. Kasım Ağa Mescidi şöyle yakından da görebilirsiniz siz. Dediğim gibi dört köşeli kalın duvarlara sahip bir Roma dönemi yapısı. Petra Manastırı'nın müştemilatlarından bir tanesidir. Osmanlı dönemince camiye çevrilmiştir Kasım Ağa Mescidi. Minaresinin olduğu yerin altında Demetrius Laskaris'in mezarının olduğu da söylenir. Böyle düşünceler de vardır. Bir kule varmış o minarenin olduğu yerde. Kasım Ağa Mescidi de işte Roma döneminin yapılarının, Petra Manastırı'ndan kalan yapılardan bir tanesi. Şimdi de pek bir şey gösteremeyeceğiz ama daha ilginç bir yapıya doğru ilerliyoruz. Evet, şimdi de bir şey gösteremeyeceğim size. Arkamızda bir tane park var. Hemen burada Koza Sokağı var. Onun hemen yanında bir Kurtağı Parkı denilen bir park. Ancak bu parkın altında çok güzel, şimdi fotoğraflarını vereceğim, bir Roma dönemi sarnıcı var. Müthiş sanat üstüne. 30 metre boyunda devasa bir sarnıç, 28 tane sütundan oluşuyor. 40 tane herhalde yelken tonozluydu. 8 santimetre kalınlığında hidrolik sıvayla sıvanmış Roma döneminde bir sarnıç. İçindeki sütun başlıkları burada da göreceksiniz, tamamen devşirme sütun başlıkları ve Semaviyeci hocamızın da çok güzel tabir ettiği gibi sarnıcı neredeyse bir sütun başlığı müzesine çevirmiş Romalılar. Sütun başlıkları sütun altlı olarak kullanılmış. Hatta bazı sütun kaideleri sütun başlığının üzerinde ayrı bir sütun başlığı olarak kullanılmış. İçerisi gerçekten ilginç bir yapı haline gelmiş. Tabii üzücüdür. Şöyle üzücüdür. 1919 senesine kadar filan geliyor, işte yangın filan çıkıyor filan burada, fakat yapı hala yaşıyor. Yıkık da olsa yaşıyor bazı yerleri. Ancak bakımsız kalıyor ve 1971 senesinde tamamen üstüne toprak atılarak şu an o parkın altında, yani o sütun başlıkları falan yaşıyor, onu söyleyebilirim size. Üstüne toprak atılarak ortadan kaldırılıyor, bir park haline getiriyor. İşte elimizde da hep de söylüyorum, tıraşlanmamış bir elmas. Bir turizme kazandırılsa burada gördüğünüz gibi sanat eserleri bir parkın altında duruyorlar. Üzerine toprak atılarak park haline getirilmiş. İpek Bodrumu diye geçer. O dediğim gibi 30 metre büyüklüğünde, ölçüsünü ben bir planını da vereceğim. Kerim Altı hocamızın, Doktor Kerim Altı hocamızın çok güzel bir doktora tezi var. İstanbul sarnıçlarını anlattı. Ondan burada bahseder zaten. İpek Bodrumu diye geçiyor. İçinde ipek eğriliyormuş, iplik eğriliyormuş. Yandaki Koza Sokağı onun adını biraz da yaşatır. O da ilginçtir. Toplum hafızası dediğim gibi size yaşatır. İpek Bodrumu hemen bu parkın altında. Petra Kilisesi'nin, manastırının başka yapılarına doğru ilerliyoruz. Kesmekaya semtinde Fatih Draman civarları. Evet, Fatih Draman civarlarında Petra Manastırı'nın, belki de Ioannes Prodromos Manastırı'na ait yapılara devam ediyoruz, anlatmaya devam ediyoruz. Arkamızda Kefeli Mescidi var. Bunun belki de bir 9. yüzyıla tarihlenen yapı olduğu düşünülür. Daha sonrasında da ihya görüyor herhalde. Bazı nişleri var. Bu nişler hemen aşağıdaki Moğolların Meryemi Kilisesi'nde de olduğu için yapının belki de onunla aynı tarihte olduğu da bilinir. Tek nefli bir yapı ve kuzeye bakan bir yapı. Aykırı yapılardan, dediğiniz gibi aykırı yapıları, kuzeye bakan yapıları başka yerlerde de gördük. Yalova'daki Kara Kilise'de de bunu görmüştük. Kimisi bu yüzden kuzeye baktığı için aslında bunun bir kilise olmadığını da söylerler. 23 metre uzunluğunda bir yapıdır. Kefeli Mescidi denmesinin sebebi de Osmanlı döneminde Kefe'den getirilen insanların buraya yerleştirilmesinden aldığı da söylenir. Ek bilgi olarak da bunu verelim. Petra Manastırı'nın yapılarını incelemeye devam ediyoruz. Kesmekaya semtinde. Şimdi aşağıda daha da ilginç bir parkın içerisindeki bir yapı olan Boğdan Şapeli'ne doğru ilerleyelim.
Evet, gezimizin son durağındayız. Manyasızade Caddesi, Fatih Draman civarında çok güzel bir park var arkamda. Bu parkta neyle karşılaşabilirim diyorsunuz. Hemen kamerayı çeviriyoruz. Sürprizlere hazır olmak lazım İstanbul'da her zaman. Tam karşımda şu anda Boğdan Şapeli denilen bir yapı bu. 13. yüzyıla tarihlenen 2 katlı bir yapı, bir kilise yapısı tabii ki. Yine kuzeye bakıyor. Boğdan ve Petra Manastırı'nın yapıları hep aykırı yapılar. Hepsi kuzeye bakıyorlar. Çoğunluğu tabii bizim elimizde olanlar genelde böyle. Buradan 2 katlı bir yapı dediğim gibi. Alt katından 3 tane lahit çıkartılmış. Ve bunun 2 tane de nişi var. Yani kiliselerde pastaforyon ve diakonikon hücreleri görüyoruz biz. Bunlar yok burada. Bunun yerine ne yapmışlar? Anlaşılan nişler yapmışlar. Kilise olduğu dönemde. Buraya bir fotoğrafını şimdi veririz zaten. Eflak Boğdan Vovyodaları var. Biliyorsunuz. Tarih derslerinden bilirsiniz. Osmanlı onlara vermiş burayı. O yüzden Boğdan Sarayı, Boğdan Şapeli diye geçen bir yapı. Dediğim gibi kuzeye bakıyor. 2 katlı bir yapı. Bir resmi var. Paspates'in Taş Baskı kitabında çok güzel bir resmi var. Onu da ben size burada ekleyeceğim. Onu da görebileceksiniz. İlginç bir yapıdır Boğdan Şapeli. Dediğim gibi o lahitlerin bulunmasıyla da ilginç bir yapıdır. Dış tarafında kırıklıklı apsisi vardır ki İstanbul başkent üslubunda biz bunu çoğunlukla görürüz. İmrahor İlyas Bey Camisi en güzel örneklerini Zeyrek Kilise Camisi, Pantokrator Manastır Kilisesi Roma döneminin orada görürüz. Dediğim gibi İstanbul sürprizler kenti. Yürüyüşlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla bu videoları paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi kanalımız küçük ama anlattığımız şeylerin büyük olduğunu düşünüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz. Araştırıp inceleyip sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bilgi paylaşınca güzel, her zaman söylediğim gibi. Boğdan Sarayı Şapeli'nin olduğu yerden kapatacağız. Ben bu videoların altına da dediğim gibi tam sokak isimlerini filan da vereceğim. Gelip siz de görebilip inceleyebileceksiniz. Görüşmek üzere.